Barış, bu Layer Zero belasını nereden buldun? Başımıza bela ettin. Ya vallahi şöyle söyleyeyim, hakikaten benim bu kanayan yaram mı diyeyim ne diyeyim. Buradaki çünkü arkadaşlar da birazcık üzerine alınsın bu Layer Zero muhabbetinde. Layer Zero muhabbetini bir gece Alican yine beni böyle heyecanlı, Alican'ın biliyorsun çok heyecanlı şeyleri var. Abi acil Discord'a. Abi acil Discord'a gel falan diyor. Zaten Alican'a acil Discord'a gel dediğinde %99.9 önemli bir şey değildir bu arada. Layer Zero dedi ki abi Layer Zero diye bir şey çıkmış dedi. Bence bu muhteşem dedi. Şimdi şey yaptık. Alican hep şöyle girer oraya. Takipçilerimiz Alican'ı da merak ediyor o yüzden. Evet. Alican hep şöyle girer. Başta böyle yangın yapar. Abi hemen Discord'a gel çok acil bir şey der. Sonrasında girdiğimde de 2 dakika sonra şöyle yapar. Der ki abi aslında buna girmesek mi ya der. Aynı Layer Zero'da da böyle oldu. Şöyle yaptı. Abi acil Discord'a gel. Hemen girdim. Abi dedi Layer Zero diye bir şey çıkmış dedi. Bütün NFT'leri dedi bütün ağlarda kullanabiliyorsun falan dedi. Ben direkt aklımda şöyle düşündüm zaten. Dedim ki bu süper fikir. Bu olur dedim. Bir yazdım. Sonra 2-3 dakika sonra Alican'ı dinliyorum böyle. Hiçbir şey demiyorum tabii. O fikrimi ona beyan etmedim. Alican dedim bunu video yapalım hemen dedim. O sıradan sonra. Alican dedi ki abi biraz beklesek mi? Düşün gece saat 3 Alican bana diyor ki abi çok önemli bir şey var. Ben diyorum ki hemen video yapalım bunu kaçırmayalım diyorum. Alican diyor ki abi beklesek mi? Tabii ki biz Alican'ı dinlemedik. Layer Zero muhabbeti böyle çıktı. Hemen yaklaşık işte 8 saat sonra falan öğlen saatlerinde hemen videoyu hazırlamaya başladık. Evet. Bu şekilde başladı. Keşke başlasa mıydı sorusu. Peki Layer Zero'da yani önem verdiğin ya da gözüne ilk batan neydi seni bu kadar etkileyen? Yani bunu video yapalım dediğin şey. Kesinlikle net bir cevap vereceğim. Yenilik. Yeni bir şey çok önemli ve çok farklı bir kavram. Düşünsene bir tane NFT'in var. Bu NFT'ni her tarafa atabiliyorsun ve bir köprü kullanmana gerek yok. O beni de çok etkiledi bu arada. Yani mükemmel bir şey. Köprü kullanmadan atıyorsun ve bunları skanlar üzerinden yapıyorsun. İlk olan, teknolojik olan şeylerin hepsi bizim için çok önemli. Evet. Peki bedava bir şeye, sonuçta bedava bu yer. Sadece fee ücretine bunu satın alıyor insanlar. Satın da almıyor aslında bir anda. Sadece komisyon ödüyor, işlem yapıyor ve düşüyor hesabına. Bir nevi airdrop gibi bir şey. Bunu insanlar niye para verip alıyorlar? Şöyle diyeyim, ilk önce bedava oldukları için öyle söyleyeyim. Yani çok fazla aslında bunu anlatıyoruz ya işte teknolojisi, NFT'ler bilmem neye geçiyor. Çatlama umurlarında da değil. Evet. Yani biz orada bedavaya bir şey alacağız ve bu bedava şey para edecek. Evet. İlk noktası o insanların ama ben olayın böyle olmadığını düşünüyorum. Yani olayın biraz daha derinlemesine girip ileride çıkacak çok daha iyi projelere yakalamamız gerektiğini düşünüyorum. Niye alıyorsunuz cevabı da çok net bedava olduğu için alıyorlar. Ama bu bedava oluşundan kaynaklı grupta özellikle yeni bir Layer Zero grubu açacak kadar aşamaya geldi. Telegram grubunun ikincisi oluşturuldu. Layer Zero'ya ait ayrı bir platform oluşturdu. Bunu yaparken ne hissettin ya da orada çok mu bunaldın? Ne oldu? Tabii ki kesinlikle bunaldım. Hatta illallah ettim öyle söyleyeyim. Yani bir gece uyuyamadım. Diyorum ki yani ne oluyor diyorum. Çünkü grup şimdi eski takipçilerimiz var. Onlar da rahatsız ediyorlar. Çünkü bizim grubumuzun bir akışı var. Sen de biliyorsun. Ya başka konular da konuşmak zorundayız ama konuşamıyoruz. Sürekli sorular geliyor. Şu var mı bu var mı diye sorular geliyor. Ve böyle bir karar aldık. Bu kararın da son derece isabetli olduğunu düşünüyorum. Böyle kontrat var mı sorusu artık seni şey yapmaya başladı galiba değil mi? Kontrat var mı sorusu. Bence ya da nane var mı sorusu bir de. Evet, nane var mı, kontrat var mı sorusu. Aslında bu tüm hepsinde var ya. Bizim insanımız çok aceleci. Yani şu iş şöyle bir şey değil ki. Şimdi bu videoyu yayınladığımız zaman da birçok kişi bunu anlamayacak. Bu soru şöyle bir şey değil ki. Kontrat var mı? Ya bir sürü kontrat var, bir sürü proje çıkıyor. Sen bu bütün kontratları aldığında bazılarının seni dolandırma ihtimali var. Bazıları ücretli hale getirdi bu işi. Yani bu şey değil ki bazen beklersin, bir ay beklersin. Bir yerden vurursun. Ben o yüzden hep takipçilerimden örnek veriyorum. İşte Nijat'tan örnek veriyorum, Marco'dan örnek veriyorum. İsmini hatırlamadığım bir sürü kişi var. Bu adamlar Telegram grubuna gelip aylarca bekledi ve bir kuruş para kazanmadı. Ama kaybetmedi de. İlk başta çünkü kaybetmemeyi öğrendi. Layer Zero mantığında da bu. Beklersin. İşte o aynı Punks'lar olduğu gibi bir gece bir kontrat bulursun ve parayı çok güzel bir para kazanabilirsin. Bence mint var mı, nane var mı diyenlerin İlk yapması gereken şey kendilerinin de kontrat araştırmayı öğrenmesi gerekiyor. Ya da bizi bekliyorlarsa eğer nokta kontratı
atmamızı beklemeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu Layer Zero sayesinde insanlar aslında birazcık yeni fırsatların her zaman var olabileceğini ve kaçmayacağını bence anladılar. Evet. Yani sürekli mesela yeni kontrat geliyor, yeni bir fırsat geliyor, yeni bir mint yapıyorlar ve üzerine onun da para ettiğini görüyorlar. Yani bir öncekinin peşinden koşup gidip marketten almamayı birazcık insanlar bu sayede kendileri öğrendiler aslında. Yani fırsatın bitmediğini anladılar. Ben öyle görüyorum. Birçok kişi Evet. böyle gidip NFT'yi marketten almıyor mesela. Onu kaçırdım deyip mesela free minti yapamadı mesela. Kontratı kaçırdı. Gidip marketten hemen atlamamaya başladı. Kontrat bekliyor, yeni fırsat bekliyor yani. Hani bunu birazcık aslında öğretici anlamı oldu yani. İnsanlara öğretti bu fırsatların yenisinin geleceğini, bitmeyeceğini. Tabii ki ücretsiz olunca son derece fazla proje de bir anda ortaya çıktı. Ama insanlar hepsine şu noktayı da temas etmek lazım. Bence şöyle de oldu. Yani insanlar aslında bolca kontrat olduğu için, sürekli de geldiği için o şeyini, içindeki güdüyü bir şekilde yenebildi. Yani aslında bir sonraki kontrat bir öncekinden 24 saat sonra gelseydi bence senin dediğin olacaktı. İnsanlar piyasadan da almaya başlayacaktı. Dayanamayacaktı gibi bir durum söz konusu oldu. Ama her ne olursa olsun Layer Zero kavramı bizim kanalımıza, bizim takipçilerimize hem kriptoda fırsatların bitmeyeceğini, aynı zamanda bir şeyler öğrenebileceğini. Mesela artık hepsi hayatında hiç girmediği skanları kullanmayı öğrendi. Onun üzerine işte 2 tane rakam yazıp bir şeyi mint etmeyi öğrendiler. Aynı zamanda insanlar şunu da gösterdi. Hani bir şeyler biz öğrenebiliriz. Demek ki bizim de öğrenebileceğimiz şeyler varmış. Aslında bunlar o kadar da zor değilmiş. Burada dikkatimi çeken, yani teknik tarafa birazcık girecek olursak, Traverse kısmından bahsedeceğim. Bunu biz böyle rastgele bir video yapsaydık ki çok az izlenecekti muhtemelen. Hiç izlenmeyecekti. Şimdi bu sayede insanlar BSC ağında aldığını Ethereum ağına ya da işte Polygon'da aldığını Phantom'a atıp orada listeleyebilmeyi bir nevi kendilerine öğrendiler hızlıca yani bu sayede. Bunu böyle bir şey var desek ilgilerini çekmeyecektir belki de. Ama bu Traverse'i de bu sayede öğrenmiş oldular ve aynı zamanda ağlar arası NFT geçişini en hızlı, en kolay şekilde öğrenmelerine fayda sağladığını ben düşünüyorum bu. Evet, Traverse olayı da önemli. O da onlara katkı sunan şeylerden bir tanesi oldu. Burada zaten odak noktası takipçiler tarafından bakıldığında ilk fokusun para kazanma üzerine kurulu olması gerekiyor. Yani ilk başta para kazanacak, para kazandıktan sonra öğrenecek. Ama ben tam aksini düşünüyorum. Yani ilk önce öğrenince para kazanma mantalitesi oturduğu sürece bu öyle olacak. Ama her ne şekilde olursa olsun NFT'lerin ağlar arasındaki transferi takipçilerimizin öğrenmesi onlara çok şey kattı. Peki sence bir Layer Zero NFT'si nerelere gidebilir fiyat olarak? Ne olabilir? Bunu hiç tahmin etmek mümkün değil. Ama o noktada şu görüşümü belirtmek istiyorum. Bedavadan çok ilerleyen süreçte belki bu 1 ay, belki 2 ay, belki 5 ay olacak. Biz takipte olacağız ama daha düşük ücretli, yani bir ücreti olan ve arkasında sağlam yatırımcıların olduğu, sağlam projelerin olduğu bir Layer Zero projesi çıkıp 10-15 Ethereum'a kadar çıkacak. Bunu bulacağımıza inanıyorum. Bunu bulmak da çok zor olacak ama bunu bulacağımıza inanıyorum. Şimdi Layer Zero NFT'leri diğer NFT'lere baktığımızda tabii içerisinde kıyaslanabilir başkaları da vardır ama çok böyle piksel ya da şekilsiz diyebileceğimiz. Evet. Yani böyle çok göze hoş gelmeyen, görselliği çok böyle diğerleri gibi dolu olmayan NFT'ler. Bunların bu kadar para etmesi ya da bu kadar ilgi görmesi, ileride daha da görecek olması, çok aşırı bir hype oluşması muhtemel gözüküyor. Yani bu konuda bir yorumun var mı? Ya aslında NFT'lerin piksel olması sen de biliyorsun. Bir kıstas değil çünkü en ünlü CryptoPunks'lar da piksel ama çok para ediyor. Ama buradaki asıl sorunun ben şu olduğunu düşünüyorum. Bunların hepsi çakma. Hatta %99'u çakma. Yani işte CryptoPunks'ın çakması Omni. Omni Punk sallıyorum. İşte başka bir projeninki işte Omni Bird mesela. Böyle çakma projeler olması bu şeyi sıkıntıya sokuyor. Biraz önce de konuştuğumuz gibi bu noktada işte özgün projeler, arkasında destek olan projeler, sağlam yatırımcısı olan projeler çıktığında zaten asıl parayı onlar yapacak. Para etmesinin sebebi noktasına gelirsek de para etmesinin tek sebebi yeni olması ve bir anda hype olması. Peki bu konuda güvenlik açısından o skanlar üzerinden alınıyor zaten. Güvenli olduğunu videolarda da canlı yayınlarda da çokça hani söylüyoruz, güvensiz bir şey olmadığından dikkat edilmesi gerektiğini, bunu her başka cüzdan bağlan ya da boş bir cüzdanla girin diyoruz o güvensiz projelerde ama ya da yeni başlayan böyle çok emekleyen şeylerde. Burada güvenlik açısından ya da senin gözüne çarpan ya da bu skanlara cüzdan bağlarken, mint ederken bahsetmek istediğin ayrıca bir detay var mı? Ya aslında biz orada biraz korumacı yaklaşıyoruz. Şimdi dolandırıcıların bir sınırı yok. Biz bunu artık bu piyasada gördük. Yani dolandırıcılar toplum mühendisi olmuş ve her şeyi bulabiliyorlar. Normalde bir skan üzerinden bir mint işlemi yaptığımızda teknik olarak dolandırma ihtimalimiz zaten yok. Evet. Ama artık adamlar o kadar bir üst seviyeye evrilmiş ki şundan korkuyoruz. Diyoruz ki acaba bu skan gerçekten skan mı?
Yani biz gerçekten o sitede miyiz? Birincisi Doğru. bunu sorgulamamız ve çok iyi bir şekilde bakmamız gerekiyor. İkincisi acaba bu Mint yerine yapamaz, bakın yapamayacağını teknik olarak söylüyorum ama Mint yeri başka bir şey mi? Acaba bize başka bir şey mi imzalatıyor falan diye böyle paranoyak düşünceler içerisine girdiğimizde her ne olursa olsun, sadece bu Layer Zero kavramında değil, nerede olursa olsun 10 kere kontrol etmek gerekiyor. 10 kere bakmak gerekiyor. Ve hatta benim elimde olsa ve vaktim olsa şöyle bir şey yaparım. Çok da zor değil ama biraz üşengeç oluyor insan. Her girdiğiniz proje, bırakın Layer Zero, normal bir NFT bile olsa her birine ayrı ayrı bir MetaMask adresi kurmak bu işin en temizi. Çünkü dolandırıcıların sınırı olmadığını söyleyebiliriz. Şimdi proje ekibinden Alican'dan bahsedeceğim. Evet. Alican bundan önce yeni çıkan kripto paraları, Poolcoin üzerindeki kripto paraları böyle yakalama konusunda biliyorduk yani. Shitcoin evet. Shitcoin'ci diye kendi aramızda da espri yapıyorduk. Yani takipçiler çok fazla belki bilir bilmez ama böyle bir Alican'a böyle bir sıfat söylüyorduk. Şimdi Alican'ın bu projeyi bulması, yani Layer Zero'yu bulmada büyük bir emeği, çabası oldu yani. Evet, biliyorum. Peki bu konuda Alican'ın, sen bir yorum yapacak olursan, Alican'dan biraz bahsedecek olursan. Ya şöyle söyleyeyim, Alican'ı biz çok seviyoruz zaten. Burası bir kesin. Ama Alican'ın huylarını da çok iyi biliyoruz. Yani Alican çok istekli bir adam, çok çalışkan bir adam ama bunun yanında çok sıçrayan bir adam. Zaten bundan önce işte Poolcoin serüveninde, yani Shitcoin serüveninde yaşadığı örnekleri zaten bize daha proje ekibine girmeden anlatmış bir kişi. Dolayısıyla biz onu o noktada biraz daha törpülemeye çalışıyoruz. Ramazan biraz daha böyle heyecanlı takipçilerimiz var ya, onlarla aslında birebir benziyor. O yüzden takipçilerimiz de çok seviyor Alican'ı. Böyle Alican da Alican diyorlar. Biz Layer Zero kavramında da Alican'ı biraz törpüledik aslında. Evet. Çünkü Alican o aslında dolandırma gibi bir adamın bir hedefi yok ama o dolandırıcı kitleye heyecanı dolayısıyla çok müsait, yol açan bir adam. Üzüme baka baka kararıyor. Onlarla takıla. Yani aslında istemiyor. Dolandırılmak kim ister? Dolandırılan bir şeyin projesini atmak istemiyor. Ama bu noktada biz nasıl kurduk? Sen de biliyorsun zaten. Çift aşama kurduk. Yani Alican'ın attığı projeyi başka kişiler tarafından, benim, Fırat'ın ya da Mert tarafından ekstra bir kontrol mekanizması getirdik. Bir de onlardan getirdik. da bir dinlemek gerekiyor. Yani Alican'dan bir dinliyoruz. Alican zaten bir hype'la anlatıyor onu, böyle bir şilleyerek anlatıyor. Evet. Ama onu bir başka birinden de, işte mesela sen diyorsun, mesela Fırat bir senden dinleyeyim ya da Mert senden dinleyeyim ben bunu, bir sen bir bak da bir bana bir anlat. Alican anlatırken hemen almak zorundaymışsın gibi bir his uyandırıyor ama başkasından dinleyince Alican böyle yapıyor. Ha evet, ben de onu fark etmemiştim ya da şuraya dikkat etmemiştim gibi şeyler olabiliyor mesela. Yani aslında bu proje ekibinin bir şeyi. Yani bir çalışmasının bir sonucu yani. Herkesin karakterine göre burada işin kaliteli olması, ortaya çıkmasını sağlıyor yani. Zaten bu noktada yani herkesin karakteristik özelliği farklıdır. Bunu bilerek yaklaşmak gerekiyor. İşte Alican mesela çok heyecanlıdır ama çok güzel proje bulur. Fırat biraz daha heyecansızdır ama teknik bilgisi çok yüksektir. İşte Ertuğrul oyunlarda çok iyidir. İşte Doğukan'ın farklı bir özelliği var. Hepsinin kendine özel özellikleri var. Biz burada zaten bu yapıyı kurarken şunu düşündük. Hepsini birleştirip bunu bir harman haline getirip en doğru bilgiyi takipçilerimize aktarıyoruz. Aslında sadece Alican'ın yaptığı işte değil, birçok proje ekibinin yaptığı işte de böyle çift doğrulama, öyle söyleyeyim, 2 kere doğrulama mekanizmasını uyguluyoruz. Her ne olursa olsun Alican'ın Layer Zero kavramında son derece iyi işler yaptığını söyleyebilirim. Son derece güzel, hype bir konu buldu. Yenilerini de bulmaya devam edecektir. Evet. Bütün proje ekibinde olan kişiler gibi. Bugün takipçilerimiz için Ramazan'la birlikte Layer Zero kavramını konuştuk. Aslında bu videoyu çekme amacımı söyleyeyim. Birilerinin kulağına gitsin de bu yapılan yanlışlar biraz daha azalsın diye bu videoyu çekme ihtiyacı duyduk. Umarım keyifli bir video olmuştur. Sizlerden gelen soruları cevaplamaya çalıştık. İnşallah ilerleyen videolarda görüşmek üzere. Hepinizi seviyoruz.